Kanalımdan ve mutfağımdan hepinize sevgiler, selamlar. Bugünkü tarifim tel tel dökülen yumuşacık, nefis bir haşhaşlı çörek tarifiyle geldim. Yapımı oldukça pratik ama çok lezzetli olan bu çöreği mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Ve hemen tarifin detaylarına geçiyorum. Öncelikle yoğurma kabına 1 su bardağı ılık su ve 1 su bardağı ılık sütü alalım. Üzerine 2 yemek kaşığı dolu dolu toz şeker ve 1 küçük instant mayayı ekleyelim. Bir spatula yardımıyla şeker eriyene kadar karıştırıp üzerine kapak kapatalım ve 10 dakika kadar mayanın biraz kabarmasını bekleyelim. Tam da bu kıvamı alınca şimdi üzerine diğer malzemelerini ekleyelim. 1 çay bardağı sıvı yağ, 1 tane yumurta akı, sarısını üzerine sürmek için ayıralım. Ve tekrar spatula ile karıştırıp yavaş yavaş ununu ilave edelim. Ben 5,5 su bardağı kadar un kullandım. Miktar aşağı yukarı değişebilir. 1 tatlı kaşığı tepeleme dolu olacak şekilde de tuzu ekleyelim. Ele yapışmayan yumuşak kıvamda bir hamur yoğuracağız. 5,5 su bardağı un kullandım ama bu miktar aşağı yukarı değişebilir. Lütfen yavaş yavaş kontrollü bir şekilde ekleyelim. Hamuru şöyle bir toparladıktan sonra tezgahın üzerine alıyorum ve tezgahta da 2-3 dakika yoğuracağım. Hamur ne kadar güzel, özlü bir hamur olursa çöreğiniz de o kadar güzel olacaktır. Hamuru yoğurduktan sonra üzerini streçle kapatıyorum ve yaklaşık 45-50 dakika kadar mayalanmaya bırakıyorum. Ben de bu arada çöreğin içini hazırlayacağım. Bir paket haşhaşı uygun bir kabın içerisine aldım. Üzerine yarım çay bardağından biraz fazla sıvı yağ ekledim. 2 yemek kaşığı da şeker ekleyip güzelce karıştırıyorum. Şeker tercih meselesi. Dilerseniz eklemeyebilirsiniz. Hafif tatlımsı bir çörek oluyor. Dilerseniz içerisine ceviz de ekleyebilirsiniz bu arada. Hamurumuz da yaklaşık 45-50 dakikada çok güzel bir şekilde mayalandı. Hamurun havasını şöyle bir alıp hemen tezgahın üzerine alıyorum. Tezgaha biraz un serptikten sonra hamuru toparlıyorum. Ve 7 eşit parçaya bölelim. Ben ilk aşamada 8'e bölmüştüm ama çok küçük oldu bezeler. O yüzden siz ilk başta mutlaka 7 parçaya bölün ve yuvarlayarak hamurlarınızı kenara alın. Hamurların hepsi eşit olursa çok daha güzel olacaktır. Evet, şimdi üzerini bir poşetle kapatıyorum. Bir bezle kapatabilirsiniz ve hemen açma işlemine geçelim. Açarken çok hafif altına ve üzerine un serpmenizi tavsiye ederim. Hamur çünkü çok yumuşak, hafif böyle ele yapışıyor. O yüzden biraz böyle un serperek merdane ile dikdörtgen bir boyuta gelene kadar açalım. Açarken hamuru ara ara çevirirseniz daha kolay şekil alacaktır. Hatta böyle kenarlarından çekiştirerek bile açabilirsiniz. Bu arada hamurun üzerine sürmek için yaklaşık 100 gram kadar tereyağı erittim. Birazdan hamurun üzerine önce tereyağını süreceğim. Tereyağı şart değil ama daha lezzetli oluyor. Evet, fırçayla hamurun her yerine sürdükten sonra haşhaşlı karışımdan her yerine eşit olacak şekilde sürelim. Çok fazla da dolu dolu koymayalım. Eğer haşhaşın kıvamı çok katıysa biraz daha sıvı yağ ekleyerek kıvamını biraz daha açabilirsiniz. Haşhaşı hamurun her yerine sürdükten sonra geniş kısmından rulo yaparak başa kadar getirelim. Ve şimdi bir kesme aparatıyla sardığımız rulonun tam ortasından keselim. Bu şekilde yaptığınızda görüntüsü muazzam oluyor. Eğer böyle bir aparatınız yoksa bıçakla da tam ortasından kesebilirsiniz. Kestikten sonra biraz da üzerine ben tereyağı sürdüm. Ve sonrasında gördüğünüz şekilde kıvırarak şekil veriyorum. Ve yağlı kağıt serili fırın tepsisine hafif aralıklı olacak şekilde yerleştiriyorum. Hemen şöyle bir kez daha göstermek istiyorum. Bu arada diğer hamurların üzerini mutlaka kapatın. Açma esnasında kurumasınlar. Evet, yine ara ara un serperek dikdörtgen bir boyuta gelene kadar açıyorum.
Hamur çok güzel, yumuşacık bir hamur. Dediğim gibi merdane bile kullanmadan elinizle çekiştirerek bile açabilirsiniz. Evet, gördüğünüz gibi ben bir taraftan elimle çekiştiriyorum, bir taraftan merdane ile açıyorum. Ve ilk aşamada tereyağı sürüyorum. Sonrasında haşhaşlı karışımdan her yerine gelecek şekilde sürüyorum. Daha önce söylediğim gibi haşhaşın içerisine ceviz de ekleyebilirsiniz. Çok daha lezzetli olacaktır. Ben bu şekilde sade haşhaşlı yapmak istedim. Evet, şimdi geniş olan kısımdan başlayarak rulo şeklinde saralım. Ve hamurun tam ortasından keselim. Evet, üzerine biraz da tereyağı sürdükten sonra birini alıp diğerinin yanına koyarak uç kısımlarından da tam zıt olacak şekilde çevirerek şekil verelim. Bunu da tepsiye yerleştiriyorum. Hepsini bu şekilde açtım. Şimdi üzerini kapatacağım. Yaklaşık bir yarım saat kadar tepsi mayası için bekleteceğim. Bu şekilde tepsinin tamamını kaplayacak. Çok güzel bir şekilde kabaracak. Evet, yaklaşık yarım saat kadar beklettim. Gördüğünüz gibi çok güzel kabardılar. Şimdi öncelikle ben kesip sonra yumurta sarısını süreceğim. Dilerseniz kesmeden de hemen fırına vererek pişirebilirsiniz. Bu şekilde yaptığınızda piştiği zaman alması çok daha kolay oluyor. Yine bu kesme aparatıyla kesiyorum. Ve üzerine bir tane yumurta sarısı ayırmıştık. Onu güzelce çırptıktan sonra üzerine süreceğiz. Bu arada fırını mutlaka en az 10-15 dakika öncesinde ısıtalım. 180 dereceye ayarlayalım. Evet, artık haşhaşlı çöreğimiz fırına girmek için hazır. Güzelce kızarana kadar pişirelim. Gerçekten nefis bir çörek oldu. Hem görüntüsü hem de lezzeti inanılmaz güzel. Kesinlikle denemenizi tavsiye ediyorum. Fırından aldıktan sonra 10 dakika kadar üzerini kapatıp beklettim. Ve hemen sizlere şöyle göstermek istiyorum. Tel tel dökülen yumuşacık nefis bir çörek oldu. Umarım sizler de dener ve memnun kalırsınız. Eğer denerseniz bu videonun altına mutlaka yorumlarınızı bekliyorum. Evet, bugünlük de bu videomuzun sonuna geldik. Umarım videomu keyifle izlemişsinizdir. Eğer videomu beğendiyseniz beğeni tuşuna basmayı, bana destek olmak için ufak da olsa bir yorum bırakmayı unutmayın lütfen. Hala kanalıma abone değilseniz bu videodan sonra ücretsiz bir şekilde kanalıma abone olabilirsiniz. Yepyeni tariflerimde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.